Arkadaşlar efsane bir yere geldik. Kayak yapabiliyorsunuz, buz tırmanışı yapabiliyorsunuz. Kayaklarla geldik, çantamızı hazırladık. Şimdi buz tırmanışına gideceğiz. Çok eğlenceli bir yer. Bakalım neler yaşayacağız. Merhaba sevgili arkadaşlar, Sportif Life'ın yeni bir macerasında tekrar beraberiz. Bugün çok güzel bir noktadayız, Erzurum'dayız. Erzurum'da da Rahman kardeşim var yanımda. Biz biliyorsunuz bütün bölgelerin ekstrem ne yapabilirsen oralara gitmeye çalışıyoruz. Burada da yeni yapılan bir şey var. Yapay bir buz tırmanış bölgesi. Evet. Buz duvarı var. Kayağınızla geliyorsunuz otelinizden, buz tırmanışınızı yapıyorsunuz. Tekrar kayağınıza binerek otelinize dönebiliyorsunuz. Rahman burayla alakalı bize detayları anlatacak şimdi. Rahman, seni ufaktan tanıyabilir miyiz? Abi öncelikle hoş geldiniz. Adım Rahman Murat Türkmen. Ejder 3200 şirketinde pis güvenliği ve arama kurtarma personeli olarak görev yapıyorum. Şu anda buz duvarında emniyetçi olarak şu anda görev yapıyoruz çakıl olarak. Süper. Peki abi bu kaç metrelik bir duvardır? Yüksekliği ve enine kadar? Abi duvarımızın takribi uzunluğu 200 metreyi buluyor. En yüksek noktası da 28 metre olarak ölçüldü. Zorluk dereceleri falan ne olur? Zorluk dereceleri abi böyle, yani çok farklı şeyler var, yani rotalar var ama aşağı doğru şu dipten aşağıya doğru gittiğinizde sarkıtların olduğu bölümler var. Oralarda daha zor rotalar bulunuyor yani. Buralar biraz daha müşteri tırmandırdığımız için toprak rotalar biraz daha kolay rotalar. Ama aşağıda işte lider tırmanışlar için veya yine toprak rotalar için sarkıt şeyleri bulunuyor. Yani. Rahman Bey burada istediğiniz zaman gelip evet. Sizden aşağıdan... Şimdi olayımız şu, pistten müşterimiz kayıyor, gelip görüyor, ben tırmanmak istiyorum diyor. Biletlemeye gönderiyoruz. İlk önce tırmanış ücreti ve malzeme kiralarını ödüyor. Tekrar buraya geliyor liftle. Biz burada malzemesini giydiriyoruz. Aynı şekilde tek çıkışsa veya çoklu çıkışsa emniyetini alıyoruz. Tırmandırıyoruz, tekrar kayağına binip kayağına devam ediyoruz. Biz buraya geldik, nasıl tırmanmaya başlıyoruz? Onu bana detaylıca bir anlatsana. Abi ilk önce buraya geldikten sonra malzemenizi, emniyet kemerinizi, daha sonra kramponlarınızı, botlarınızı giydiriyoruz numaranıza göre. Emniyet kemerinizi giydiriyoruz ve öncelikle kaskınızı giydikten sonra intro veriyoruz. Kramponla adımlamayı nasıl yapabilirim? Kramponla hamleyi nasıl yapabilirim? Kazmayı tutuş şekli, kazmayı saplayış şekli ve kazmayı çıkarış şekli. Daha sonra bunları geçtikten sonra hamle noktalarını gösteriyoruz. En sonunda rotayı tamamladıktan sonra en önemlisi iniş kısmı. İniş kısmını gösterdikten sonra kişi tırmanmaya başlıyor. Anladım. Peki abi ne zaman kuruldu burası? Bura 2 senedir faaliyet gösteriyor Kürşat abi. Şöyle bir özelliği var buranın. Türkiye'nin ilk ve tek yapay buz tırmanma duvarı. Bunun haricinde Erzurum'da 3-4 senedir zaten siz de biliyorsunuz, tırmandınız zaten. Festival olarak yapılan Uzundere'de Donmuş Şelale tırmanışları yapılıyordu. Ama park olarak, tırmanış parkesi olarak bura ilk ve tek Türkiye. Süper. Kasım gibi başlıyor buranın sulaması. Üst tarafta zaten gördüğünüz gibi kısıyalardan sulama işlemi başlıyor. Ortalama Kasım sonu, Aralık başı gibi gördüğünüz gibi bütün her şeyler oluşmaya başlıyor. Yani tırmanışa hazır hale geliyor. Arkadaşlar buraya geliyorsunuz, aşağıdan biletinizi alıyorsunuz. Evet. Rahman kardeşime ulaşıyorsunuz. O size burada ne yapılacak, ne edilecek size anlatıyor. Ve size emniyetli şekilde yukarıya tırmanışınızı sağlıyor, aşağı indiriyor. Eğer lider tırmanmak istersem ne yapıyorum peki Şimdi abi? Şöyle bir husus var. Zaten aktif sporcu olarak buraya geldiğinizde biletleme ofisinden lisans numaranızı, yani lisansınızı ibraz etmeniz gerekiyor. Vizeli lisansınızı. Yani geçmiş senelerden benim tırmanış lisansım var, dağcılık lisansım var. Ben burada lider tırmanış yapmak istiyorum. Öyle bir kaydı yok. Yani aktif sporun içerisinde olmanız gerekiyor. Onun haricinde de imzalatılan forumlar var. Çünkü burada siz lider tırmanacaksınız. Biri size emniyet alacak. Burada yaşanabilecek bütün olumsuzluklardan sizin kendinizin sorumlu olması gerekiyor. Yani şirket politikası olarak. Bu şekilde tamamlanıyor abi. Yani o forumları imzaladıktan sonra bize ibraz ediyorsunuz. Biz görüyoruz belgeleri. Tırmanışınıza başlıyorsunuz. Arkadaşlar burası çok güzel bir bölge. Şu anda hava da mükemmel. Biz bir iki tane tırmanış yapacağız. Rahman da bize yardımcı olacak. Mutlaka buraya gelin, deneyin, görün. Sadece kayakla bitirmeyin bu işi. Erzurum dediğim ya, kış sporlarının merkezi gibi. Çok güzel bir his, anlayacaksınız birazdan. Görüşmek üzere. Yes. İlk tırmanışında ne hissediyorsun? Vallahi göreceğiz bakalım.
Rahman Hoca'nın partnerliğinde tırmanış yapacak. Rahman Hoca'nın eğitmenliğini. Bayağı negatifsizlik. Ha, ben oraya kadar gidebilecek miyim? Oraya kilit noktası. İşte orayı... Ben şuradan... Dersiniz. Yok. Böyle. Yani şey noktasına kadar benden bir zirve bekleme Kürşat, ama beni zorlama. Ben şimdi balkona kadar gitsem bile iyidir yani. eğim arttıkça kramponun saplama açısı da genişliyor. Yani şuralarda ben tam taban yükseliyorsam bir adım sonrasında ben 90 derece vurmam gerekiyor. Tırmanışın tamamını duvarla yüz yüze geldikten sonra bu şekilde çıkmak zorundasın. Yani bu şekilde veya şu şekilde değil. Direkt 90 derece krampon hamleleriyle ve kazmayla yükselmen gerekiyor. Tırmanışı en son ne zaman bırakmıştın abla? Çok oldu. Çok oldu. Herhalde 3 nokta kuralını unutmuş olamazsın yani, Yok, değil mi? onu biliyorum. Onu biliyorsun zaten. 2 krampon duvardayken bir ayağım boşta Yükseliyorum. yükseliyorum. Tamam mı? Tamam. Tekrar krampon hamleleri ve şu abla sert vuracaksın. Bunun sağlamlığından emin olacaksın, kendini yukarı alacaksın. Tamam. Anlaştık mı? Anlaştık. Kesinlikle iki el veya iki ayağı boşaltma gibi ihtimalimiz yok. Tamam. Anlaştık. Şuralarda şu cepler abla. Bunlar doğal tutamak. Kayada olduğu gibi. Veya burada yükseldikten sonra bunları aynı şekilde basamak olarak kullanabilirsin. Anlaştık mı? İniş mevzusunda zaten var mı bir problemimiz? Tahtak inişte. Aynen öyle. Bize Sadece bu kazmalarla ilk defa iniyorum, onu ne yapacağım? şöyle Yine tutunup Benim- zemine öyle mi iniyorum? aşağı aldığım ipin zıt yönünde. Mesela ben seni sağdan indiriyorsam sol elinde olacak. Kazmalar. Ha, tamam. Tamam. Yani herhangi bu iple falan şeyin olmayacak. Temasım olmayacak. Temasın olmayacak. Yükselirken de ip buradan benden Ortada. yükseliyor ya. İp ortada ve kesinlikle yanına, yöresine hiçbir şekilde şey yapmıyorum. Yani yakın şekilde hamle yapmıyorum. Kesinlikle. Açık.
Sevgili arkadaşlar, biz bugün çok eğlendik. Aslında şöyle söyleyeyim, 2 günden beri çok eğleniyoruz. Birinci gün burada akşama kadar kayak yaptık arkadaşlar. Non-stop, hiç durmadan 10 kilometre kaydığınız parkurlar var. Buraları mutlaka gezip görmeniz lazım ve mutlaka burada kayak yapmanız lazım. İkinci gün ise biz müthiş bir eğlenceyle başladık güne. Sabahleyin erkenden buraya geldik. Kayaklarımızla geldik tabii ki. Tam pistin yanında bir buz tırmanış bölgesi bulduk. Rahman hocamız bize burayla alakalı çok güzel bilgiler verdi. Ona da canı gönülden teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, buranın buz tırmanış bölgesi olarak Türkiye'de bir ilk olduğunu unutmayın. Yapay buz tırmanış duvarı burası ve 28 metre boyu var. 200 metre de bir eni var arkadaşlar ve her seviyedeki sporcuya hitap edebiliyor. Mutlaka değerlendirin, mutlaka gelin. Kuralları unutmayın. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ama lütfen yorum yapmayı ve bizi eleştirmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın, tekrar görüşmek üzere.